Selamlar. Bugün çok kritik bir konuya dalıyoruz. Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı son incelemelerle Türkiye'deki sağlık profesyonelleri için alarm zilleri çalıyor. Göz ardı ederseniz mali sonuçları gerçekten çok ağır olabilir. O yüzden dikkatle dinleyin. Peki bugün yol haritamızda ne var? Hızlıca bakalım. Önce neden bu konunun bu kadar acil olduğunu konuşacağız. Sonra tüm sorunların temelindeki bir kafa karışıklığını gidereceğiz. Ardından yasalara uygun kalmanız için pratik araç setinize bakacağız. İşin güzel tarafı doğru tasarruf yöntemlerini ve teşvikleri de ele alacağız. Ve son olarak kesinlikle kaçırmamanız gereken yeni bir kuraldan, bir nevi fatura tuzağından bahsedeceğiz. İlk olarak neden bu konunun bu kadar sıcak, neden bu kadar acil olduğuna bakalım. Rakamlar gerçekten de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bakın, vergi müfettişleri inanılmaz rakamlar tespit etmiş. Ve sonuç ne mi? Sadece doktorlar ve diş hekimleri için kesilen ceza ve vergi farkı tam 862 milyon Türk lirası. Evet, yanlış duymadınız. Şimdi, bu grafiğe bir bakın. Olayın vahametini çok net gösteriyor aslında. Denetimlerin odağı çok açık. Doktorlar ve diş hekimleri. Diğer sağlık hizmetleriyle aradaki fark devasa. Peki neden böyle? Sebebi aslında çok basit. Ya yasalar yanlış yorumlanıp uygulanıyor ya da maalesef bazı gelirler hiç beyan edilmiyor. Peki bu milyonlarca liralık hatanın kaynağı ne? Aslında her şey çok temel bir kafa karışıklığından çıkıyor. Yani bir profesyonelin gelirini nasıl elde ettiğiyle ilgili temel bir yanılgıdan. Kanun diyor ki ya maaşlısın ya da serbest çalışıyorsun. Bu ayrım o kadar kritik ki bunu yanlış anlamak sizi doğrudan o devasa cezaların ortasına atabilir. Yani işin özü şu, kendinize ne isim taktığınızın hiçbir önemi yok. Önemli olan çalışma ilişkinizin niteliği. Birinin emrinde mi çalışıyorsunuz yoksa kendi hesabınıza mı? Asıl soru bu. Hiyerarşiye mi tabisiniz yoksa tüm risk ve sorumluluk size mi ait? Cevap burada gizli. Tamam, bu ayrımı anladık diyelim. Peki, vergisel yükümlülüklerimizi doğru yerine getirmek için elimizde hangi araçlar var? Gelin şimdi onlara bakalım. Eğer serbest meslek erbabıysanız, o eski usul kağıt makbuzlar artık tarih oldu. Bunu aklınızdan çıkarın. Aldığınız her bir kuruş için dijital, yani elektronik bir makbuz kesmek zorundasınız. Bunun kaçarı yok. Serbest meslek gelirinde kural çok nettir. Para ne zaman kasaya girdiyse o zaman beyan edilir. Yani tahsilat esası geçerli. Güzel tarafı ne? Size ödeme yapan hastane ya da kurumun kestiği o %20'lik vergiler var ya, işte onları kendi ödeyeceğiniz vergiden mahsup edebiliyorsunuz. Şimdiye kadar hep risklerden, cezalardan konuştuk. Ama madalyonun bir de parlak bir yüzü var. Eğer işinizi doğru yaparsanız devlet size inanılmaz teşvikler sunuyor. Özellikle de sağlık turizmi gibi popülerliği giderek artan bir alanda. Ve işte o parlak yüzün ne kadar parlak olduğunu gösteren rakam %80. Yabancı hastalardan elde ettiğiniz gelirin tam %80'ini vergiden düşebiliyorsunuz. Bu kelimenin tam anlamıyla bir oyun değiştirici. Peki bu müthiş teşvikten faydalanmak için ne yapmanız lazım? Aslında 4 basit kural var. Bunlar karmaşık şeyler değil, aksine sağlık turizmine girmenizi kolaylaştırmak ve ödüllendirmek için tasarlanmış net bir yol haritası. Burada çok ince ama çok önemli bir detay var. Dikkat! Bu %80'lik gelir vergisi indirimi estetik operasyonlar da dahil her şeyi kapsıyor. Bu da onu estetiği dışarıda bırakan KDV istisnasından çok daha avantajlı kılıyor. Ve şimdi geldik bugünkü analizimizin belki de en can alıcı, en kritik noktasına. Yakın zamanda öyle bir yasal değişiklik oldu ki yıllardır süregelen bir alışkanlık artık yasa dışı ve inanılmaz riskli bir hale geldi. Artık şu konu çok net. 1219 sayılı kanunla birlikte bir doktorun kendi şirketi üzerinden çalıştığı hastaneye fatura kesmesi dönemi bitti, yasaklandı. Eğer özel bir hastanede hizmet veriyorsanız bu cümle doğrudan sizi ilgilendiriyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Eskiden neydi, şimdi ne oldu? Önceden şirket üzerinden fatura kesmek bir modeldi. Artık kanun diyor ki hayır, sen o hastanenin maaşlı çalışanısın, 4A SGK'lı olacaksın. O eski fatura modeli artık resmen tarihe karıştı. Vergi idaresinin bakış açısı o kadar net ki, diyor ki, senin hastaneyle ilişkin bir işçi-işveren ilişkisi. Dolayısıyla kestiğin o fatura gerçek bir hizmetin karşılığı değil ve bu durumda o belgeye ne isim veriliyor biliyor musunuz? Sahte belge. Ve bu geçiş için bir son tarih var. Unutmayın, takvim işliyor. 1 Haziran 2026'ya kadar bütün çalışma düzeninizi bu yeni sisteme geçirmiş olmanız gerekiyor. Yani zaman hızla daralıyor, geri sayım çoktan başladı. Ve geldik sonuca. Belki de en önemli cümleye. Artık bu konu biraz vergi borcu çıkar öderiz meselesi değil. Yetkililer
Bu eski fatura modelini sonuçları 3 yıldan 8 yıla kadar hapis olan bir sahtecilik suçu olarak görüyor. Evet, hapis cezasından bahsediyoruz. O yüzden şimdi harekete geçmek, yarını beklemekten çok daha akıllıca. Muayenehanenizin geleceği buna bağlı.